Merhaba arkadaşlar. Bugün Saramonic Brink 500 Pro X sürümüne bakacağız. Biraz karşılaştırmalı gibi gideceğiz. Nasıl iş gideceğiz? Şimdi Pro sürümüyle Pro X arasındaki farklar var. Ben Pro X sürümü aslında Pro'nun eksiklerinin giderildiği bir sürüm diyebiliriz. Çünkü birçok kez eleştirdiğimiz noktaları vardı. Bunları sanki biraz daha iyileştirmiş ve bu sorunlara çözüm bulmuş gibi duruyor. Yani Saramonic bizi dinlemiş gibi diyebilirim. Ama aynı zamanda hem kutu içeriğimizi incelemiş olacağız. Brink 500 Pro'larda, Pro X'lerde biz B2 modeline bakacağız. En işlevsel olanı diyebilirim. Tercih etmenizin yanında tabii ki de kullanım alanınıza göre değişir ama benim tavsiyem siz B2 olanı kullanın. Niye? Şimdi burada çift alıcı var. Direkt kutu içeriğimize bakalım hemen. Çift alıcılı bir sistem var. Bunu kullanırsanız bence çok daha rahat edersiniz. Şimdi bakalım hemen kutumuzdan ne çıkıyor? Kutuyu açtıktan sonra öncelikle bir kesemiz var. Kesemiz bütün aparatları, her şeyi içine alıyor. Yani bu kesede her şeyi içine alacağımız ve yanımıza taşıyacağımız güzel bir kese olmuş diyebilirim. Pro sürümünde Pro X sürümü arasında fark da bu daha çok sert bir kutu şeklinde çıkıyordu. Burada bunu kese moduna girmişler ki bence daha kullanışlı olmuş. Yani onu kesinlikle söyleyeyim size. Yine kutu içeriğimiz aynı aslında. Hepsinde çıktığı gibi. Kutu içeriğimizde tabii ki de cihazımız çıkıyor. Cihazımıza hemen bakalım. Cihazımız bu. Brink 500 Pro X olarak yazıyor. Pro sürümünden farkı zaten X'i. Burada ikisini de diğerinde de aynı göstergeler mevcuttu. Type-C ile diğeri de Type-C ile kutu şarj oluyordu. Burada açma kapama yerimiz de şu. Şurada da şarj göstergesi ve buradan evet. Şimdi cihazımıza bakıyoruz. Şimdi burada bütün her şeyi buraya yerleştirmişler. RX olan alıcımız. Mikrofonlarımız. Kutu içeriğimizden aslında adamlar her şeyi düşünmüşler. Her şeyi de vermişler diyebilirim. Kutu içeriğimizde gördüğünüz gibi şu bizim bir telefonla kullanabileceğimiz bir aparat. Yani telefona bunu takacağız. Buradan da alıcımızı takacağız. Telefondaki ses kaydımızı bunun sayesinde alacağız. Diğer bir aparatımızsa örneğin fotoğraf makinemizde takabileceğimiz, diğer bilgisayarımıza takabileceğimiz aparat bu. Bu aparat sayesinde kaydımızı, sesimizi, alıcımızı oraya bağlayacağız ve mikrofon kablosuz bir şekilde alıcımız aracılığıyla kayıt yapabileceğiz. Peki diğer ve en önemli aparatlarımızdan birisi tabii ki de bu. Bunun için normalde ayrı tonla para verirsiniz. Bunlar direkt kutumuzda çıkıyor. Yani bunlar da bence en önemli özellik. Ben munsuz kullanmıyorum. Direkt kendisini takıp kullanabiliyorsunuz. Yani hatta şöyle göstereyim size. Bunu direkt buraya takıp kullanabiliyorsunuz. Ama bence bu daha iyi. Hafif çünkü. Bunu taktığınız zaman bunu da cebinize takarsınız ve bir şekilde rahat bir şekilde kullanımını sağlarsınız. Şimdi diğer mevzuya bakalım. 2 tane küçücük rüzgarlık çıkıyor. Bu normalde Pro sürümünde çubuk çıkıyordu içinden. Yani taktığımız zaman kolay yani böyle tuttuğumuz zaman elimize geliyordu. Burada sanki biraz daha iyileştirme yapmışlar gibi. Şekil olarak çok fark ettiğini düşünmüyorum ama nedense bu takışta daha sert bir takışı var. Haliyle de yani yok düşmez yani. Bayağı bir çekiyorum. Yok. Bu da gerçekten de sesi, rüzgarı yani rüzgar kısmını bu pofuduk sayesinde kesebiliyoruz. Bu da kullanışlı bir şey. Yani dışarıdaki rüzgar sesini gerçekten kesiyor. Bunu tek kullanacaksak zaten ama direkt bunu kullanıyorsak burada rüzgar bir şekilde kesiliyor. Süngeri var. Kendi süngeri rüzgarı çoğu kesiyor ama çok rüzgarlıysa bunu kullanarak kayıt yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu daha çok engelliyor ve daha net ses sağlayabiliyor. Bunun aslında şöyle bir şey de var. Yani birçok kullanıcı şunu da yapmış. Bunu koymuş masaya ve sesi öyle kaydetmiş. Yani takmadan eğer sessiz bir ortamınız varsa, bir ofis ortamındaysanız oldukça da başarılı bir ses kaydı elde edilmiş. Bunu söylemeliyim. Yani ben bununla başarılı buldum. Özelliklerine bakalım. Pro sürümüyle Pro X sürümü arasındaki biraz farklara değinelim. Sinyal gürültü durumu 84 desibele. Yani eksi 84 desibele çekilmiş durumda. 84 desibelde. Bu Pro sürümünde sanırsam 79 sürümünde falan 79 civarında bir şeydi. Burada bir fark var aralarında. Bu çok anlaşılır değil. Yani evet burada çok büyük bir fark diyemeyeceğim bunu. Örnekleme hızında fark var. Yani normalde Saramonic Brink 500'ün yani Pro X sürümü 48 kHz'e kadar bir örnekleme mevcutken diğerinde yani Pro sürümünde 44 Hz'e bir kHz örneklemesi mevcuttu. Burada bir farkı, ikisinin arasında bir fark var. Diğer bir farka daha değinirsek ki bence en önemli fark bu içlerinde. Frekans tepkisinde bayağı bir fark var
aralığında. Şimdi normalde bizim bu Pro X'imiz 20 Hz'e 20 kHz arasında bir frekans tepkisi mevcut. Yani dış sesi oldukça engelliyor diyebilirim. Diğerinde yani Pro sürümünde 50 Hz'e, yani bakın 20 Hz'e kadar indim. Bunda 50 Hz'e kadar inebiliyorsunuz ve 18 kHz'e kadar bir kayıt vardı. Yani 50'ye 18 iken burada 20'ye aşağı çekilmiş durumda. Diğeri 20'ye üste çekilmiş durumda. Yani frekans tepkisi oldukça yüksek bir aralığa çekilmiş. Aralığındaki en büyük fark diyebilirim. Tepkime süresi de normalde 12 iken yani bu 8'e kadar düşürülmüş ki olabilecek yani bayağı iyi bir seviyede. Yani tepkimesi, gecikmesi neredeyse yok. Yani bunun çok fark edilebilir bir düzeye de değil. Yani olabildiğince aşağı çekilmiş durumda. Bu da diğerinde 12 ile 8 arasındaki fark. Hani böyle düşük gibi geliyor ama gecikme oldukça iyi. Tabii ki de diğer bir güzellik de ikisine de var bu ama 3.5'luk tabii ki jack takılı. Yani bu 3.5'luk jack sayesinde birçok yere bağlayabiliyorsunuz. Yani kulaklıkla her yere, girişi olan her yere mikrofonumuzu bağlayabiliyoruz. Bu da bize geniş bir alan sağlamış oluyor. Birazdan şimdi artık diyeceksiniz şöyle bir soru var. İşte telefonumuza nasıl bağlayacağız ki şöyle bir şey var. Artık birçok telefonda bu 3.5 jack yok. Yani ne var? Daha çok Type-C var. Şimdi Type-C'lerde şöyle bir durum var. Bunun için ek bir aparat bazı kullanılır mı kullanılmaz mı diye endişe ettim. Hani acaba cep telefonumdan ben bunu kullanamaz mıyım diye. İnternetten şöyle bir şey satın aldım. Yani normalde Type-C'yi gördüğünüz 3.5 jack'a çevirir bir aparat. Ve bu aparatı da bağladım. Yani çıkan kulaklık için olan aparata ve alıcıya bunu taktım. Şimdi bu şekilde oldu mu? Evet oldu. Sesi aldım. Bunu kullanabileceksiniz. Hani ben bir endişe duydum. Kullanılmaz mı olmaz mı şeklinde derken ama ben yapabildim. Herhalde bunun bir farkı var mı? Bunu bilmiyorum. Hani internette ne diye satılıyor, ayrı ayrı satılıyor. Ben herhangi bir yerden ucuza aldım diyebileceğim bir aparat. Bunu aldım. Bunu aldıktan sonra da otomatikman ses sorunum kalmadı. Tabii şu gri olan aparatı takarak bunu başardım. Baktığımız zaman tabii bizim için diğer önemli bir konu, bunu kullanıyoruz ama kardeşim ben kullanıyorum da 10 saat işte kaç saat kullanabileceğim? Evet, bunun pil ömrü 10 saat. Ama hiçbir zaman 10 saat kullanmayız. Çünkü doğa çok 9,5 saatte, yani o saatte ben gelince endişe duyuyorum. Yani pil göstergesi teke indiği zaman ben her türlü şarj ediyorum. Ve elimde 2 tane olduğu için ve konuklu birisi olmadığım için de birini şarja takırken diğerini kullanmış oluyorum. Bu da tabii ki de olabileceğim en üst seviyeye çıkartıyor. Benim bu kadar yayın yaptım ya da böyle, ben bunu yayında da kullandım bu arada, onu söyleyeyim. Yani normal Twitch yayında da kullandım. Bunu yayın yaparken de kullanabilecek kadar yeterli mi? Evet, yeterli. Yani buna ben kullanıyorum ama Rode'nin kullanıyorum sesini, mikrofonunu. Ha, bunu bire gerek yok. Yani bu Nume bence gayet başarılı bir şekilde size ses sağlıyor. Aralarında peki baktığımız zaman bu 29 gram civarında. Diğeri de yani Pro sürümü de 31 gram civarında. Arada bir 2 gramlık bir fark var. Yani büyük bir fark mı? Değil. Çok anlaşılır. Boyutta da aynı şekilde milimetrik farklılıklar var. Bu milimetrik farklar çok anlaşılır mı? Değil. Yani bu kadar ayrıntıya da girmiyorum zaten. Ama şunu diyebilirim. Şimdi bunu taktığınız zaman, ben şöyle de takıyorum daha çok. Yani mikrofon kısmı, pardon, alıcı kısmını almışım. Dikinde. Yani bunu böyle de takabilirsiniz ki ben böyle takıyorum. Şu şekilde taktığın zaman mikrofon burada kalıyor. Yani sesimi net alabiliyor. Ama yani ben bunu yakama koyduğum zaman büyük bir aparat, yakın yakada hoş durmuyor. Bunu alın cebinize ya da bir yere atın. Kesinlikle ama kesinlikle içinden çıkan bu aparatı kullanın. Kullanacağınız aparat bu olmalı. Ve bunu kullandığınız zaman zaten bazen bir hafif. Her türlü tak, o şekilde kullan. Şimdi ikisinin arasındaki, ben videolarımı çok uzatmayı sevmiyorum. Çok terimleri de girmiyorum. Yani bir sürü yerde bulabileceğiniz birçok terim var. Ben sadece burada bir hafif karşılaştırmayla dikkatinizi çekebilecek olan kısımları değerlendiriyorum. Yani biz son kullanıcıyız. Yani bununla ilgili uzman olmak zorunda değiliz ya da uzman bilgisine sahip olmak zorunda değiliz. Ama aradaki fark, ya mesela gürültü tepkimesindeki, niye bunu istiyoruz? Çünkü çevre işte seslerin azalması, işte sinyal gürültü oranının, işte bu söylememdeki sebep de bu. Ya da tepkime hızını 20'ye 20 dememdeki sebep işte çevre ses faktörlerinin çok fazla girmemesi. Yani bunu ne kadar aralığın geniş olması. Ha, bu kadar, bu terimlerden bahsediyorum sadece. Ayrıntılı terimlere girmiyorum ürün tanıtımında. Yani çünkü birçok yerde bulabilirsiniz. Sadece bilmemiz gerekenleri söylemeye çalışıyorum. Kutu 3000 mAh gücünde ve sizi en az 2 kez şarj etmesini sağlıyor. Yani 10 saat size bildiğiniz 2 çarpı 10, yani 20 saat çok rahat bir şekilde, yani 2 kere, tabii ilk şarjlıydı zaten, 10 saat kullanırsınız.
Şarj ettiniz 10 saat daha kullandınız 20 saat. Bir 10 saat daha hala bunun içinde var. Ne oldu? 30 saatlik yani bayağı uzun bir süre hiçbir şekilde kafanız derdiniz pil işte priz nerede bulurum derdine girmeden kullanabileceğiniz bir alet. Yani ve çantanızı attığınız zaman ya evet ya hiçbir yerde çok da umursamazsınız. Hatta ben şöyle söyleyeyim, İstanbul'da gezdiğim zaman ya da bir şekilde kayıt yaptığım zaman, dışarıda kayıt yaptığım zaman mikrofonu mutlaka buraya takarım. Durur. Yani zaten en fazla 10 saat gezebiliyoruz. Hadi bilemedin 12 kaç saat gezeceğiz yani. Gezdiğim boyunca kayıt altında durabilir. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Hiç kapatıp açmam. Yani o kendi halinde çalışsın, dursun diyebilirim yani. O yüzden kullanım süresi de çok önemli. Yani Pro sürümünde 8 saatken bundaki süre 10 saate çıkmış durumda. En büyük farklardan yani diğer bir büyük farklardan bir tanesi de buydu. Genel olarak bir sponsorlu bir anlatım değil bu. Hani bu ürün ben Saramonics'ten herhangi bir şey almadım. Herhangi bir para pul mevzusu yok. O yüzden eleştirel açıdan da baktığım zaman ya ben bu ürünü çok sevdim. Yani eleştireceğim ama eleştirecek çok noktasını göremiyorum. Rode'de kullanmış bir insanım ve ayrıyetten bunun ekranının olması da güzel bir şey. Yani ekran var ya arkadaş, yani bu ekranda sizi negatif bir durumlara itmiyor. Yani kayıt oldu mu? Olmadı mı? İşte ne kadar şarjım kaldı? Eyvah bitecek. Ya, her şeyini görebiliyorsun buradan. Ayarlayabiliyorsun, ses ayarlayabiliyorsun. O yönden çok 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 iyi. Az kalsın unutuyordum. Şimdi Pro sürümüyle bunun arasındaki diğer fark da normalde Pro sürümünde cihazın üzerindeki şarj kısmını USB, mini USB'ydi. Yani artık kardeşim Type-C yapıştır. Herkes Type-C'ye geçti. iPhone bile Type-C'ye geçti. Yani herkes Type-C'de. Sen niye bunu gidip Type-C varken USB geçersin ki kutusunu Type-C yap ama gidip de bunun üzerindekini taktığına da gitmiş mini USB koymuş. Tabi bundan da gidermiş. Şu an bunda Pro X sürümünde Type-C koymuş. Artık burada Type-C ile ilgili bir çıkış var. Direkt mikrofonun şu önce ekranlarına da bakalım. Şimdi burada A kısmı bir bağlantı olduğunu, yani A ve B olarak geçiyor. İki tane mikrofon olduğu için A bağlantısından bahsediyor. Bu A'ya bağlamış bunu Wi-Fi'de. Şurada 4'ü 3'te şurada ses olanı açma var. Bakın mikrofonun 3 2'ye düşürdüm. Buradan yine artıyla da yükseltebiliyorum. Bu şekilde yükseltmeye yarıyor. Şu kablo bağlantısının olduğunu gösteriyor ki kablo bağlantısı var ki benim sesim de zaten gidip geliyor. Ve en son noktadaki şuradaki pil kısmı da bunun mevcut şarj durumunu gösteriyor. Baktığımız yine artı, eksi ve şarj dediğim bir Type-C girişini gördük. Bu tarafta şu da güzel. Açma kapama tuşu aynı zamanda mute tuşu. Yani bunu bastığınız zaman otomatikman kapıyor sesinizi. Buna bastığınız zaman tekrar açıyor. Burada sesimizi genellikle burada. Yani genellikle demeyeyim, mikrofon yeri burası. Yani dik kısmında mevcut durunuyor. Bunu buraya takarak sesimizi her türlü almaya devam ediyor. Ama büyük, hani görsel olarak da çok dikkat çekiyor. Eğer özellikle kameralı bir görüntü ki genellikle içeri götürüyor. Burada yapıldıysa hoş bir şey olmuyor. Ve dediğim gibi her zamanki şu aparatı kesinlikle kullanmalısınız. Ki bu can alıcı bir noktası kutudan çıkması ve bunun için ayrı bir ücret istenmemesi diyebiliriz. Genel olarak diyebileceklerim bu kadar. Şimdi biraz da ses denemesini yapacağım şimdi. Yani biraz sonra videomun son kısmında bunu bir ev ortamında nasıl kullanıldığını, sesi nasıl olduğunu, bir de dışarıki ortamda sesi nasıl aldığını göstermeye çalışacağım. Bilgisayarıma takacağım. Önce bir orada deneyeceğim. Fotoğraf makineme takacağım. Yani buradaki video kamerama takacağım. ZV-1'im var. Sony ZV-1'e takacağım. Hani belki özellikle kullanan arkadaşlarımız varsa diye söylüyorum. ZV-1'e takacağım. Ayrıyetten bilgisayarıma takacağım. Bir de dışarıda telefonuma takacağım. Üçünü dinlemiş olacağız. Üçünü kıyaslamış olacağız. Şimdi burada size dediğim gibi bir aparattan bahsetmiştim. Normal böyle. Şimdi benim normal bütün telefonlar artık 3.5'luk şey kullanmıyor. Jack kullanmıyor. Şimdi bu jack kullanmadığı zaman ne yapacağız? Biz kullanamayacak mıyız bu aleti? Yani evet kullanacağız. Şöyle yapacağız. Bakın aparatı takıyorum. Önce çalışmayacak diye çok korkmuştum ama çalıştı. Yani bunda da sorun yaşamadım. Buradan telefon için olan var ya, şu griden bahsetmiştim. Telefon için olanı buna takıyorum. Evet. Ve Alıcıma, line'a bunu taktım. şu an telefonumda takılı. Evet, şimdi kayıt yapalım bakalım. Kayıt yapalım bakalım. Ya, ön kamerayı kullanacağım. Çok etkili olmasa da. Sesim acaba ne durumda? Şu an ses kaydını yapıyor muyum bilmiyorum. Ama
Şu an Ceremonic Brink 500 kaydımı yapıyorum. Ses kaydımı yapıyorum ve telefondan yapıyorum. Aparatla yaptım. Ceremonic 500 Brink Pro X sürümünü dinliyoruz. Bakalım ses kaydım nasıl olacak. Başka bir şey yapmadım buraya. Direkt bununla şu an dinletiyorum. Ve yakama da takabilirsem. Evet. Şöyle yakama da taktım. Yakamdan da bu şekilde ses alıyorum. Aynı şekilde şöyle bir masama koyayım. Masadayken de ses şeklimiz bu şekilde. Ve şu bakalım. Şimdi de bununla ses alıyorum. Çoğunlukla zaten bununla ses alacağız. Sesim umarım nettir. Hatta şöyle bir kontrol de yapalım. Bakın aparat bu. Bu şekilde bağlamış oldum. Direkt telefonum gördü ve kaydı durduruyorum. Bu da herhangi bir şey takılı değil telefonuma. Telefonumun kendi sesiyle bir kayıt. Hani aradaki farkı belki anlaşılabiliriz diye düşündüm. Hani normal bir ses kaydım bu şekilde oluyor. O taktığımız aparatla yani Ceremonic 500 ile Pro X ile olan ses kaydımıza diğeriydi. Bunu bir karşılaştırma açısından yükledim. Kamera kayısı ilk defa geçiyorum böyle. Neyse editleriz. Evet şimdi dışarı taraftan bir test yapalım dedik. Şu an ses direkt yakama takılı. Bu şekilde bir deneme yapıyorum. Bakalım menzil olarak ne kadar bir gideceğim. Gittiğim menzilde ne kadar geçerli olacak. Sesim nasıl net geliyor mu gelmiyor mu? Dış ortam sesleri var, kuş sesi var, etrafta çocuk sesi var. Bu ses ihtimaline göre yine değerlendirin. Biraz daha gidelim. Bakalım ne kadar daha çekecek. Şu an sesimi net aldığını hala düşünüyorum. Çünkü 100 metre gibi bir söylemiş. Yani 100 metre çektiğini söylemiş. Bu neydi? Bu bizimki değil mi? Biz mi ekmiştik bunu buraya? Ha. Evet biz ekmişiz bunu. Hatırladım şimdi. Böyle bir gidelim biraz daha. Sesimi kontrol ediyorum. Şu an bayağı uzaklaştım. Arkama dönünce ses geliyor mu gitmiyor mu bilmiyorum. Şu an evet buradayım. Yakam bu tarafını direkt aşağıda kaldı. Yakam çok yukarıda değil yani yukarıda kaldı ama bir mesafe bayağı uzaklaştım. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sesimi umarım kaydedebilmişimdir. Net bir şekilde. Evet. Kaydı sonlandı. Genel bazda bakarsak kendi düşüncem şu. Pro mu Pro X mi? Tabii ki de Pro X. Pro'da çok da fark yok hani aralarında ama kalite olarak özellikle tepkime süresi olarak bazında kısaldığı için daha uzun aralığı sahip olduğu için bu çok daha iyi diyebilirim. Tercihim bundan yana olur. Özellikle Type-C ve tabii ki de pil ömrü 2 saat gibi farklı bir pil ömrü var. 8 saat bunda 10 saat bir pil ömrü var. Bu yönünden artı olması yönünden çok büyük. Peki Rode mi dersiniz? Hani tabii ki çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yine bu diyebilirim. Niye bu diyebilirim? Bakın benim Rode mikrofonu normalde hep Rode kullanırım. Burada da oldukça temiz ve ses net alabiliyorum. Gayet güzel. Uygulamaları da güzel ama yani bu Saramonic gerçekten profesyonel olarak hitap etmiş size. Ekran göstergesi olsun ve örneğin ya başlarsınız kayda pili biter. Bunun göstergede sesiniz net değildir. Bunu kontrol etme şansınız o kadar çok olanak vermiş ki size. Yani hatayı engelliyor. Mesela ben bu videoyu çekerken bile şöyle yaptım. 3. kez çekiyorum sanırsam. Yani niye yanlış yaptım? İşte mikrofonumu yanlış bağladım. Bunu bağlarken yanlış kameramdan ses kaydını almaya devam etmişim. Ve haliyle sesim kötü olmuş. Ya dedim baştan başlayacağım. Tekrar sildim. Bu tarz olanakları sizin için ya bu tarz sıkıntıları gideriyor diyebilirim. Yani başta takarsınız ve anlarsınız ve göstergeler sayesinde bunu daha az kusurla, daha az hatayla tamamlayabilirsiniz. Bence oldukça başarılı. Değinmediğim noktaları olabilir. Ben olduğunca hızlı tutuyorum. Oldukça pratik bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bizim için lazım olan bilgileri sunmaya çalışıyorum. Çok terimlerden uzak kalmaya çalışıyorum. Birçok terim var. Biz son kullanıcı bazda olabildiğince biz dinlediğimiz kaliteye bakmalıyız. Bunu dinliyorsanız zaten büyük ihtimal Sonomnic'i biliyorsunuzdur. Az çok takip etmişsinizdir. Ya da bir karar aşamasındasınız ve kesinlikle temiz ses almak istiyorsunuzdur. Profesyonel bir ses almak istiyorsunuzdur. İçerik üretiyor olmanız ihtimaliniz çok yüksek. Büyük ihtimal içerik üretiyorsunuzdur. Ve bu içeriklerde bunu kullanmak istiyorsunuz. Bence kullanabilirsiniz. Kesinlikle bunu
tavsiye ederim. Eksiklerim olabilir. Sormanız gerekenler olabilir. Lütfen bana sorun. Benim eksik olarak anlattığım yerler olabilir. Şunu da bir bakabilir misin? Şu konuda ne olabilir diye. Bazen bu konuda şöyle yapabiliyorum. Yani bir short video çekebiliyorum. Real video çekebiliyorum. Yani bu sizin sorduğunuz soruya yönelik kayıt, yani unuttuğum bir yer olabiliyor. O kısmı size bu şekilde anlatmaya çalışabiliyorum. Bir hata ettiysem affola. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Takip ederseniz, üye olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.